eski çalışma hayatımda bir proje yöneticisiydim. Bir elektrik firmasında. Bir binanın bütün elektrik altyapısını ben çizip ben yönetiyordum. Aralık ayında işimden ayrıldım. Artık dedim ki başkalarının hayalleri bir yere kadar, daha bir kendime vakit ayırayım. Neden olmasın deyip başladım. Karavan hayalini kuranlar az çok beni anlarlar. İşte bir kere yapıyorum, 15 metreküp olsun, 17 metreküp olsun, tuvaleti olsun, banyosu olsun vesaire vesaire gibi birçok böyle istekler doğuyor. Sonra dedim ki elimde ne var? Bir baktım, aslında çok bir şey yok. Kendime ait bir bireysel emeklilik hesabım vardı. Onun dışında da birazcık birikmişim vardı. Dedim ki demek ki benim o kadarına ihtiyacım yok. Biraz daha minimal düşünüp daha küçük ilerleyebilirim diye düşündüm. Çok araştırdım. Ama ya ben bu karavanı yaparım son dakikaya kadar diyemedim. Sonra arabayı aldım. Ben sökebiliyormuşum döşemeleri dedim. Söktüm. Pasları var. Ustaya gerek yok. Bence ben bunu biraz araştırabilirim dedim. İşte aradım, soruşturdum. Paslarını kendim temizledim. Bu oluyormuş ya falan dedim. Öyle yalıtımıyla ilgili araştırdım. Ondan sonra dedim ki ben bu karavanı yaparım. Ahşap haricinde hemen hemen %80'ini kendim yaptım. Ama yaptıkça yapabildiğimi anladım. İlk cadde üzerinde abimin bir oto yıkama dükkanı var. Bildiğiniz cadde üzerinde biz bütün evreleri tamamlamaya çalıştık. Aldım, pas giderme ve temizliğini yaptım. Pas temizliğinden sonra yalıtımını yaptım. Ahşap giydirmesini yaptım. Dolaplardan sonrasında elektrik aksamı başladı. Sonra mutfak tezgahı başladı. Sonrasında da perdeler ve halı. Bu konularda üstü kapalı birkaç bilgi biliyordum. Araştırdığım için daha önce. Çünkü bu benim çocukluk hayalimdi. Sonrasında da dediğim gibi işe baktım, giriyorum ve ben yapabiliyorum. Bu sefer işin kimse ustası, ithalatçısı, ihracatçısı hiç fark etmez. Gidiyorum, konuşuyorum. Tatmin olmadığım şeyleri gidiyorum başka bir yerde tekrar teyit ediyorum. Eski model olmasından dolayı böyle hani sorunlar yaşadığım oldu. Her halini gördüm ya. Kundaktaki bebekten okula gitme yaşına geldi şu an Düldül benim gözümde. O ne kadar sinirlenirsem sinirlenirim. Şöyle arkamı dönüp o kadar emeğimi gördüğümde diyorum ki ya evet böyle ama bu benim ve ben yaptım deyip hani sakinleşebiliyorum. Bizim orada abi misafirleri falan geliyor. İlk başta böyle hani yapabilecek mi ya falan kafası vardı. Hani böyle insanları yanıma gönderip isterse hani abin yapabilir bak hani daha eli yatkın dedirttiği oluyordu böyle. Cadde üzerinde otobüste insanlar geçiyor bakıyor, işte dolmuş geçiyor bakıyor. Bir tane adam dolmuştan indi mesela. Şey demişti bana hani ya çok özür dilerim ben sizi 2-3 gündür görüyorum. Siz burada ne yapıyorsunuz? İşte ben dedim işte karavan yapmaya çalışıyorum falan. Yok dedi ya mümkün değil bu arabada dedi karavan hayat mı geçer falan deyip en son dedim ki beyefendi o dolmuşunuz kaçıyor galiba. Arabada ne zaman biri böyle geçse ya da görse köfteci mi yapacaksınız ya bunda falan. İlk başta açıklıyordum ama açıklamayla bitmiyorlar. Kötü yorumlar var. Bir komşunuz bana rahatsız eden bir şey söylediğinde o konuşmayı sonlandırabilirsiniz çok rahatlıkla. Sosyal medya öyle bir mecra olmadı. Yani size hakaret etmeden kalbinizi kırabilen insanlar olabiliyor. Yani siz bunu yapamazsınız. Ben orada kablo soyuyorum. Diyor ki aslında o kablo soyuk. O kadar absürt şeyler geliyordu. Tek başıma yaptığıma, yapabileceğime kimse inanmıyordu. Biz şeyler görmeye başladıktan sonra inandılar. Fiziksel olarak ilk 3-4 gün aslında bir şey yapmadığını düşünüyordum. Sonrasında etlerimin acıdığını fark ettim. Çünkü 26 yaşına kadar hiç öyle ağır bir iş yapmamışım. Gece yarısına kadar bir iş yapıyorum ve bitirmek istiyorum. Çünkü benim hani bir şey göreceğim sonunda. Ve duramadım ve tekrar gittim derken sonra 2 gün falan çıkamadım yataktan. Güç gerektiren işlere geçtiğimde ahşaptan sonra bu sefer vücudumun çok yerlerinde morluklar oldu. Benim Düldül'ün bu kadar emeğe bence değdi. Yani en azından benim için değdi ve bana öğrettiği çok şey var. Ve ilk defa hani sabırlı bir insan olduğumu, aslında içimde çok farklı bir hikaye olduğunu, farklı bir karakterim olduğunu fark ettim. Ve bunu çok kısa bir dönemde gerçekleştirdim. Düldül'e amelelik yaparken aslında kendi içimdeki ruhu ortaya çıkartmak için hizmet ettiğimi düşündüm. İyi ki bu işe girişmişim diyorum ve başaramasaydım da derdim. Vücudumda evet birkaç morluğum var Düldül'den hatıra ama gerçekten hayatıma çok farklı bir hikaye kattı. İlmek ilmek işlediğim karavanımla, köpeğimle bir yola çıkmak istiyorum. Ben kendimde bir yerde bir aitlik hissedemiyorum. Yolda yaşamak istiyorum. Yerleri görebilmek için değil de kendi içimdekini anlayabilmem için.